Değerli izleyiciler, kariyerinin en büyük ve en zorlu teknik sınavına devam ediyor. 2026'da. Pramac Yamaha ile MotoGP'ye geçti ve şu anda ilk sezonunu yaşıyor. Superbike'ın en cesur ve kararlı pilotu. Şimdi prototiplerin yüksek teknolojili ve acımasız dünyasında mücadele veriyor. Düşük seles stili, güçlü frenleme yeteneği ve kendine özgü sürüş ritmiyle. Yamaha YZR-M1, V4'un zorluklarına karşı direniyor. Sezonun ilk yarışlarından bu yana motosiklete ve Michelin lastiklere uyum sağlamaya çalışıyor. Bu seride Yamaha V4 motorunun güncel teknik durumunu, karşılaşılan sorunları, kapak mühendisiyle yaşanan zorlukları ve toprağın uyum sürecini en son verilerle inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Çünkü bu bir efsanenin en çetin teknik sınavıdır. Bu derin analizlere geçmeden önce bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. VRLD Superbike ile MotoGP arasındaki teknik uçurum oldukça büyüktür. Toprağın VRLD Superbike'da kullandığı motosiklet, üretim temelli bir V4 iken, 2026 Yamaha YZR-M1, tamamen yarış için tasarlanmış bir prototiptir. Ana farklar şunlardır: daha rigid şasi yapısı, gelişmiş elektronik sürücü yardımcıları, Michelin lastiklerin dar çalışma aralığı ve karbon fren sistemi. Toprağın alıştığı düşük sele pozisyonu, MotoGP'de yakıt tankı yerleşimi ve aerodinamik kurallar nedeniyle büyük ölçüde kısıtlanıyor. Bu durum, yük transferini ve vücut pozisyonunu doğrudan etkiliyor. Bu temel farklar, uyum sürecinin en kritik noktalarını oluşturuyor. VRLD Superbike'daki en büyük gücü, güçlü frenleme yeteneğiydi. Rakiplerini çoğu zaman fren noktalarında geride bırakmayı başarıyordu. MotoGP'de karbon fren diskleri ve farklı ağırlık dağılımı bu tekniği oldukça zorlaştırıyor. Testlerde Toprak daha geç frenleme noktaları kullanıyordu. Ancak ön uç stabilitesi konusunda zorluklar yaşadı. Michelin lastiklerin hassas çalışma penceresi de frenleme sırasında dengeyi daha riskli hale getiriyor. Yamaha mühendisleri özel süspansiyon geometrisiyle bu geçişi kolaylaştırmaya çalışıyor. Bu süreç, yılların kas hafızasını yeniden yapılandırmayı gerektiriyor. MotoGP, yüksek viraj hızı ve akıcı sürüş ritmini ödüllendirir. Toprağın ve VRLD Superbike'daki sert giriş ve keskin çıkış tarzı, prototip motosiklette daha yumuşak ve sürekli bir orta bölüm geçişi gerektiriyor. Test verileri, frenleme sayesinde güçlü viraj girişini koruduğunu gösterse de, orta viraj hızında hala önemli gelişim potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor. Erken gaz açma alışkanlığı ise, arka lastik yönetimini zorlaştırıyor. 1.90 boyundaki Toprak için, ağırlık merkezi yönetimi de ayrı bir zorluk oluşturuyor. Yamaha bu konuda, özel aerodinamik çözümler geliştiriyor. 2026 Yamaha YZR-M1, uzun yıllardır kullanılan sıralı 4 silindir motorundan V4 konfigürasyonuna geçti. Bu değişiklik, daha iyi orta devir torku ve daha kompakt bir şasi tasarımı hedefliyor. Toprak için özel geometri ayarları yapıldı. Motor gücü 250 beygirin üzerinde olsa da, elektronik kısıtlamalarla dengeleniyor. Pramac takımı, Toprağın verilerini diğer pilotlarla birleştirerek setup çalışmalarını sürdürüyor. Erken testlerde Yamaha genel olarak rakiplerden geride görünse de, Toprağın ikinci stintlerdeki temposu umut vericiydi. Valencia, Sepang ve Tayland'da yapılan ön sezon testlerinde Toprak, yeni Yamaha ile yoğun veri toplama çalışması yürüttü. İlk günlerde tur zamanı farkı 1,5 ila 2 saniye arasında seyrediyordu. Her testte bu fark giderek daraldı. Tayland testinde ikinci sürüş periyodunda Toprak, Yamaha pilotları arasında en iyi tempoyu gösterdi. Ancak genel performans hala Ducati ve KTM'nin gerisinde kaldı. Toprak'ın en sık vurguladığı konu şuydu: sürüş ritmimi değiştirmem gerekiyor. Michelin lastiklere uyum sağlama çabası ön plandaydı. 2026 sezonunun ilk yarışlarında Toprak, puan barajını aşmayı başardı. Özellikle frenleme bölgelerinde ve teknik virajlarda. VRLD Superbike kökenli yeteneğini gösterdi. En büyük teknik zorluk,
Uzun sürüş periyotlarında, lastik aşınması yönetimi oldu. Superbike'da Pirelli'ye alışkın olan Toprak, Michelin lastiklerin farklı karakteristiğine uyum sağlamaya çalışıyor. Pozitif yönleri arasında, güçlü viraj girişlerindeki kararlılığı ve hat seçimi öne çıkıyor. Genel tempo hala gelişim aşamasında olsa da, bireysel ilerleme dikkat çekici. Bu uyum süreci, hiç de kolay olmadı. Toprak, Yamaha mühendisleriyle, yani baş mühendis ile yaptığı çalışmalarda, ciddi iletişim ve teknik zorluklar yaşadı. Motor tarafında en büyük sorunlar hala devam ediyor. Arka lastik çekişi yetersiz ve gaz açıldığında ani wheel spin oluşuyor. Motor freni, Toprağın güçlü frenleme tarzına tam uyum sağlayamıyor. Üstelik V4 motorun son hızı, rakiplerden hala geride. S-Pump testlerinde, Toprak ve Quartararo'nun motorları arıza yapmıştı. Güvenilirlik sorunları nedeniyle, testler sınırlı kaldı. Yamaha, önümüzdeki yarışlar için yeni motor komponentleri hazırlıyor. Ancak tam iyileşme beklenmiyor. Toprak, bisikletle değil, lastiklerle savaşıyorum, diyerek, hayal kırıklığını dile getirdi. Baş mühendis ile sürekli ayar denemelerine rağmen, ergonomik uyum ve elektronik haritalama sorunları devam ediyor. 2026 sezonu Toprak için büyük ölçüde bir öğrenme yılı olurken, 2027, Yamaha'nın V4 projesinin daha olgunlaşacağı dönem olacak. Toprak'ın mühendislere verdiği detaylı geri bildirimler, motor ve şasi gelişiminde kritik rol oynuyor. Uzun vadede, cesur ve kararlı sürüş tarzı, MotoGP'ye farklı bir yaklaşım getirebilir. Olası lastik tedarikçisi değişikliği de, Toprak'ın lehine çalışabilir. Hedef, orta gruptan başlayarak adım adım öne çıkmak. Bu süreç, Türk motor sporu içinde, tarihi bir kilometre taşıdır. Bu yolculukta sadece hız değil, sabır ve strateji de kazanacak. Toprağın pistteki her bir hamlesi, genç yeteneklerimiz için yeni bir kapı aralıyor. Ay yıldızlı bayrağı MotoGP podyumunda göreceğimiz o gün, artık bir hayal değil, sadece bir zaman meselesi. Mühendislik dehasıyla, pilotaj yeteneğinin birleştiği bu devasa arenada, bizim şampiyonumuzun yazacağı daha çok hikaye var. Toprak Razgatlıoğlu'nun VÖRLD Superbike'dan MotoGP'ye teknik geçişi. Modern motosiklet yarışlarının en zorlu uyum süreçlerinden biri olarak tarihe geçiyor. Henüz ilk sezonunda olmasına rağmen, gösterdiği ilerleme umut vericidir. Yamaha ile kurulan işbirliği, uzun vadede önemli kazanımlar vaat ediyor. Disiplin, veri odaklı çalışma ve kararlılıkla, bu büyük meydan okumanın başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Bu seriyi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.